hidayeti, emanı, güveni, emaneti size arz ediyorum. Allah Kur'an'ında diyor ki: İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Müminler, hakiki müminler onlardır ki Allah yanlarında anılınca kalpleri ürperir, tüyleri diken diken olur. Allah yanlarında anılınca tüyleri diken diken olur ve kalpleri ürperir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtu zâdetum îmâna. Ayet-ü beyinat okununca, Allah'a ait mesajlar sunulunca, hakikatler onlara haykırılınca imanları kat kat artar. Dünyada dolaşırken cennetin yamaçlarında geziyor gibi olurlar. Hazreti Müheymin-i Rakib başlarında hazır ve nazır. Her lahza kendisini onlara hissettirir. Hayat bu sayede istikamet kazanır. Gönüller tam hedefini bulur. Davranışlar düzelir ve insanlıkta Allah'ın inayet ve keremiyle huzura kavuşur. İnsanlık huzura kavuşur ama bu emniyet ve güvenin kaynağında işte o haşyet vardır. Ve İbn Ömer, burundan düşme dersek hakaret olur. Fakat babasının aynısı, tıpkısı İbn Ömer. Ömer'in oğlu Ömer. Ömer hançerlenince başına toplandılar. Oğlum dediler. Rivayet çok zayıf fakat çok hoş. Bir evden bir kurban yeter diyor kurbanım. İslam'ın kurbanı. Kırılan kapısı. Nifakın şikakın önünde sed. Yıkılıp giderken bir evden bir sedin yıkılması yeter. Bir kurban yeter diyor. Demek o işi göğüslemek lazım. Onu insan nazara almalı, öyle o işe talip olmalı. O iş göğüslenmesi gerekli olan bir iştir. İbn Ömer. Sevin ki Allah sizi sevdiklerinizle beraber eylesin. Ben demiyorum ki el mer'u ma'a men habbe. Sadık ve masduk olan sizin sevdiğiniz Hz. Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Allahümme ahşurna ma'hum. Allahümme ahşurna ma'hum. Allahümme edkhilnel cennete ma'hum ya erhamer rahimin. Bir çobanın yanına sokuluyor. Çobana diyor ki şu koyunlardan birisini bana satar mısın? Genç bir delikanlı. Belki içinizdeki en küçük kadar, hocamızın oğlu kadar belki. Satamam diyor. Neden satamazmışsın? Kaşlarını çatıyor ve şöyle diyor. Satamam çünkü koyunlar benim değil diyor. Ne var bunda canım diyor. Sahibine gider dersin ki bana koyunu satar, onu kurt yedi. Çocuk elinde sopayı hareket ettiriyor. Vurur yere serebilir miyim bunu? Belki onu düşünüyor. Ve dudaklarından şu sözler dökülüyor. Dediğin söz doğru ama فَاَيْنَ اللّٰهِ diyor. فَاَيْنَ اللّٰهِ Ben efendiye diyeceğim. Kurt yedi ama Allah nerede diyor. İbn Ömer o kadar müteessir oluyor ki bundan. Hayatının sonuna kadar belki. Ara sıra sokakta gezerken hiç kimseyle karşılaşmadığı halde kendi kendine konuşuyor. فَاَيْنَ اللّٰهِ diyor. فَاَيْنَ اللّٰهِ فَاَيْنَ اللّٰهِ diyor. Ve bu tablo karşısında secde edilir. Eski bildiğime göre Ömer secde ediyor. İbn Ömer secde etmiş midir etmemiş midir bilemiyorum. Talihsiz başımı Allah oraya ulaştırsaydı 2 büklüm olur secde eder ve şöyle derdim. Çobanı bile şuuru bu seviyede olursa bu milletin mutlu olmaması için hiçbir sebep yoktur. Secdeye kapanırdım. İnsem yine kapansam yine yeridir. Sizi Kur'an'a emanet eden Allah'a, sizi Kur'an'ın cemaati haline getiren Allah'a, sizi emanette emin Hz. Muhammed'e emniyet içinde teveccüh eden cemaati bahşettiğinden dolayı inip yine secde etsem yeridir. İstikamet içinde Rabbim sizi dini mübini İslam'a ebedlere kadar hadim eylesin. İhlasla, hizmetten ve samimiyetten sizleri ayırmasın değerli kardeşlerim. Ya imam diyor bir fetva soracağım. Söyle diyor. Biz diyor iplik bükerek geçimimizi temin ediyoruz. Bazen geceleri damımızın üstünde oturup iplik büküyoruz. Devlete ait mumlar geçiyor. O mumlar kucağımıza aksediyor.
Mumun ışığında elimizde olmayarak ipliği büküyoruz. Bu iplikten aldığımız para yenir mi yenmez mi diyor. Koca imam ağlıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Vallahi diyor, böyle bir ip bükme haram değil. Bundan gelecek şey de haram değildir. Ama bence Bişri Hafi'nin evine o iplik de girmesin diyor. Bişri Hafi'nin evine o iplik de girmesin. Bişri Hafiler. Bişri Hafi'nin evine o iplik de girmesin. Zeynül Abidin. Kimsenin haber olmadan muhtaç olduğu şeyleri kapıların önüne götürüp koyan Zeynül Abidin. 70 yaşına kadar ibadet-ü taatla hem de zulüm cenderesi içinde hayatını sürdüren Ehl-i Beyt'in Hasan ve Hüseyin'den sonra sertacı iptihacı Zeynül Abidin. Bütün evliyaya rehberlik yapan, ışık tutan Zeynül Abidin. Hulasa-i Fatıma Zeynül Abidin. Hulasa-i Mevcudat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynül Abidin. Ve Hazreti Ali'nin özü Zeynül Abidin radıyallahu anh. Yazmış, çizmiş, ibadet etmiş, anlatmış. Ama hayatının pek çoğunu kah Emevi zulmünde, kah başkalarının zulmünde hep zindanlarda geçirmiş. Birisinin dediği gibi memleket sürgüne gönderilmiş. Divan-ı Hakler'de bir cani gibi muamele görmüş. Bir serseri gibi memleket sürgüne gönderilmiş. Zaman gelmiş hayatından 50 defa bıkmış, usanmış. Fakat dişini sıkmış, dayanmış. 14 asır evvel dayanmış. 14 asır sonra yine dayanmış. Bir Zeynül Abidin, bir başka Zeynül Abidin. Abidlerin, ibadet edenlerin ziyası, ışığı, zineti, süsü demektir. O başta Zeynül Abidin, bu başta Zeynül Abidin. Allah sizi Zeynül Abidin eylesin. Zeynül Abidin'in hususiyeti var. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz. Kimse onu tutmamış, kimse başına taç yapmamıştı. Kimse bağrına basıp aziz kabul etmemişti. O mihnet çanağı içinde kaynıyor. Mihnet teknesi içinde durmadan yoğruluyordu. Yoğruluyordu ama fakat diyordu ki darılma dünyası değil bu dünya. Bu dünya dayanma dünyasıdır. Dişini sıkıp dayanacaksın. Kime darılıyorsun? Bunlardan Allah haberdarsa başkalarına darılman senin zulüm değil midir? Dişini sıkıyor ve dayanıyordu. Nasıl vakit buluyordu bilemiyorum. Nasıl vakit buluyordu? Medine'de 30-40 tane diyeyim, siz 60-70 tane deyin. Ben onu söylersem siz 120 tane deyin. Fukaranın gece rızıklarını ulaştırıyordu evlerine. Ganimetten ona bir şey ayrılırsa, evine peygamber torunu diye bir şey gelirse, o gece onu çuvala kor birinin kapısına götürür. Yaşadığı süre zarfında 20-30 sene çokları kapılarını açtıklarında çuvalla kapılarının önünde yenecek şeyleri görmüşlerdi. Ve buna hayret etmişlerdi. Bunu kim getirir, kim kor buraya bir türlü bilememişlerdi. Bir gün kapıların önünde bu çuval yoktu. Uyandıklarında yok olmuştu. Bir de Medine'nin içinde bir feryat, bir çığlık duyuldu. Diyorlardı ki Zeynül Abidin vefat etti. Zira o gün vefat etmiş ve o gün o muhtaç kimselerin kapısına gidememiş, rızıklarını götürememiş, kapılarının dokmağına dokunamamış ve onlar dışarıya çıkmadan da ayrılamamıştı. Ölünce ancak anlayabilmişlerdi. Ölünce kendilerine destek olanın o olduğunu anlayabilmişlerdi. Gassal teneşir üzerinde çeviriyor. Onu mu yıkıyor yoksa kendi ellerini mi yıkıyordu bilemeyeceğim onu. Ben olsaydım onu yıkamaz ellerimi yıkardım. Her tarafına dokundururdum. Ayaklarının altına kadar dokundururdum. Gassal da fırsatı ganimet bulmuş. Ellerinin kirini belki sahabe belki tabiindi. Elinin kiri olmayabilirdi ama belki o mülahazayla onu dökmeye çalışıyordu. Birdenbire sırtını çevirince 2 el kadar kocaman bir nasır, dokunsan kan çıkacak. Sırrını anlayamadı bunun. Ehl-i Beyt'ten birine sorunca nedir imamın sırtındaki bu acaba dedi. Vallahi kimse bilmezdi ama gece şunun bunun kapısına yük taşıya sırtı bu hale gelmişti. Benim cihanın yükünü sırtında taşımaya azmetmiş yiğitlerim. Yiğitim kalk uykudan, kalk divarımdan ağlam.
Sen gideli dünyanın yükünü taşıyorum sırtımda. Bütün taşıyanlarla beraber senin sırtında sır bağladığı zaman başkaları huzur ve itminana kavuşacak. İnsanlık senin kalkacağın anı bekliyor. Bu ağır yükü sırtına alacağın, sırtını nasırlaştıracağın anı bekliyor. Zeynül Abidin'i anlatmam marifet değil. Zeynül Abidin olma marifettir. Seni Zeynül Abidin olmaya çağırıyorum. İnsanlık için Zeynül Abidin olmaya çağırıyorum. Bana bugün de olur mu deme sakın. Olanlar var. Zira orada Zeynül Abidin, burada Zeynül Abidin dedim. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım diyen bir Zeynül Abidin'dir işte. Onları cehennemde görürsem, cenneti bile istemem. Cenneti bile istemem diyecek kadar bir Zeynül Abidin size. Zeynül Abidin. Bu derin ruh, bu derin şuur, bu muhteşem atmosferdir ki, insanlığın başında bir bulut, bir siyanet buludu gibi, gezip durduğu sürece insanlık hep huzur ve itminan içinde oldu. Bugün o huzur yok. Ve ben diyeyim, çünkü bugün sen yoksun. Çünkü o şemsiyeyi sen taşıyacaksın. O bulut eğer olacaksa, senin akan gözyaşlarından tebahhur edip meydana gelecektir. Bana denizlerden tebahhur eden bulutlardan bahsetme. Çok gördüm. Onlar sadece toprağı ıslatır. Bana gönülleri ıslatacak bulutlardan bahset. Bahset ki kalbim çok yaralı. Başkası da derman olamaz. Ağla. Ağla, hiç durmadan ağla. Ağla, gözyaşların ceyhun olsun. Ondan deryalar meydana gelsin. Ve buharlaşsın. Bulutlar arş-ı Rahman'a kadar ulaşsın. Arş-ı ihtizaza gelsin, sarsılsın. Ve Allah sorsun. Allah sorsun, bu bulut ne istiyor? O ses gelir benim kalbime uyanırsa, kalbime ulaşırsa, başımı aşağıya doğru eğeyim ve diyeyim ki, ümmeti Muhammed'in derdiyle ağlayan insanların gözyaşlarından meydana gelen bulutların ihtizazıdır Allah'ım. Hıçkırıkların arş-ı azam ihtizaza getirsin. İnlemelerin arş-ı azam ihtizaza getirsin. Zira insanlık bu soluklara muhtaç. Maddi terakki olacaktır, olsun. Ama insanlık bu soluklara muhtaç. Senin bakışlarına muhtaç. Senin heyecanlarına muhtaç. Senin heyecanlarını bekliyor. Rabbim inayet ve keremiyle bu yeni dirilişte, ki o dirilişin bayrağını senin milletin çekti gidiyor. İslam dünyası başını kaldırmış sana bakıyor. Bırak İslam dünyasının başını kaldırıp bakmasını. Zannediyorum bir kısım eserlere göre Cibril Efendimiz'den sonra yere inmemişti. Ama bu inmemişti arasında bakmıyordu, bakmamıştı yoktur. Belki perdeyi sıyırmış, aradan sizin çehrelerinize bakıyor. Ben bana düşeni yaptım. Peygamberler arasında gittim geldim mekik dokudum diyor. Sıra sizde. Cibril perdeyi sıyırmış bakıyor belki. Ne zaman yapacaksınız? Kendinize gelecek. Dolabildiğiniz kadar dolacak. Metafizik gerilimin son noktasını yakalayacak. Canı gırtlağına gelmiş insanlığın imdadına koşacaksınız. İnsanlık boğulmak üzeredir. İnsanlığın imdadına koşacaksınız. İtfaiye memurları gibi. Aslanım, bir hakikat dostu şöyle diyordu. Tulumban al yetiş, imdada yangın var. Tulumban al yetiş, imdada yangın var. Dünyada yangın var. Semada yangın var. Arzda yangın var. Dedim zahirde mi aşık? Dedi ikfada yangın var. Sefine kalbime yağlı paçavra attılar.
Sefine kalbinde yangın var. Her yanda yangın var. İtfaiye memuru gibi koşacak. Dünyayı yakan bu yangını sen söndüreceksin. Mürüvvetle sen söndüreceksin. Şefkatle sen söndüreceksin. Kaynayıp taşan ve köpüren insanlığınla sen söndüreceksin.